Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir lavaş yaptık ama hiç hamurla uğraşmadan, hamur yoğurmadan un ve suyu sadece karıştırarak harika pamuk gibi lavaşlar yaptık. Hadi buyurun geçelim tarife. Siz de sahurunuza bu güzel lavaşlarla afiyetle şifalanın. Önce 2 su bardağı kadar 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde 2 bardak unumu böyle bir aparatla eleyerek alıyorum. Mutlaka ununuzu eleyin. O zaman topaklanma olmuyor. Çok daha güzel ve iyi bir verim alıyorsunuz. 2 su bardağı unumuza 2 su bardağı da su ilavesi yapacağız. Ama biliyorsunuz her unun su alış miktarı farklıdır. Eski un ya da markasına göre, cinsine, hasatına göre farklı sular alabilir. O yüzden kontrollü olun. Sonunda size kıvamını göstereceğim. Herkes eminim evinde krep yapmıştır. Bu da krep hamuru gibi akışkan, bozadan biraz daha cıvık olan bir hamur olacak. Ama mutlaka ölçü aslında birebir. Şimdi güzelce topaklanmadan un ve suyu karıştırıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar güzelce çırpıcımla çırpacağım. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Dediğim gibi 5 dakika kadar çırptım. Gayet güzel bir kıvam aldı. Size şimdi kaşıkla kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamda olması yeterli. Gayet akışkan, bozadan birazcık daha ince. Şimdi benim böyle bir teflon tavam var. Ben genelde lavaşları bunda yapıyorum. Çok güzel oluyor. İyice kızdırdım. Orta ateşte yaktım altını. Şimdi bir miktar karışımımdan tavama yayıyorum. Sonra elimle bir bez yardımıyla tutup karışımı iyice genişletiyorum. Bu şekilde hem lavaşımız incelmiş oluyor hem de daha büyük olmuş oluyor. Ocağın ısısı mutlaka orta ateşte olmalı. Çok yüksek olmamalı ki içi güzel pişsin. Önce kenarlar kurumaya başlıyor, sonra ortası kuruyacak. Gördüğünüz gibi bakın kabarcıklar çıktı ve kurumaya başladı. Hemen çevirmeyin, biraz daha kurusun. Tam kurumadan çevirmeyin. Evet, güzelce kurudu. Şimdi artık çevirmemizin zamanı geldi. Bir spatula yardımıyla elimle de çeviriyorum. Spatulamla tavamda gezdire gezdire güzelce pişiriyorum. Isının çok yüksek olmaması gerekiyor. Dediğim gibi bir anda dışı kızarabilir ama içi hamur kalır. Mutlaka orta ısıda olsun ki 3-4 dakika bir kısım, 3-4 dakika bir kısım pişsin. Tam manasıyla harika bir lavaş oluşsun. Bu arada spatulamla da sürekli yer değiştiriyorum. Şimdi tekrar alt üst çevireceğim. Bir 2-3 kere bu şekilde çevirmek lazım. Ve sürekli spatulamla da görüyorsunuz. Döndüre döndüre pişiriyorum. Bu da önemli. Yanmadan tam manasıyla pişmesi için hamur olarak yaptığımız lavaşlarda da aynı şekilde pişiriyoruz biliyorsunuz. Hafiften böyle bir balon gibi kabarıyor. Çok az kaldı, pişmeye yaklaştı. Tekrar çeviriyorum. Son bir kez çeviriyorum. Ondan sonra artık alacağım. Bu sık çevirmek önemli. Çiğ kalmaması için hamurun. Ve şimdi artık alıyorum. Temiz bir masa örtüsü ya da bir beze mutlaka arasına koymak lazım ki kurumasın. Şimdi hemen bir ikincisini gösteriyorum.
Karışımdan bir miktar aldım. Sonra güzelce yayıyorum. Arzu edenler bu aşamada kepçeyle de koyabilirler. Ama kepçeyle biraz zorlanıyor insan yaymakta. O yüzden ben bu şekilde koyarken daha keyif alıyorum, rahat koyuyorum. Gördüğünüz gibi kurudu ve hemen çeviriyorum. Tekrar gösteriyorum ki o kuruma olmadan çevirmeyin. Sonra yine tekrar çevirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir tarafı pişti. Ama tekrar alt üst ediyoruz sık sık. Nefis, pamuk gibi yumuşacık lavaşlar oluyor. Yapılışı çok kolay. Herkes lezzetle, keyifle yiyebilir. Hem dürüm yapmak için hem sahurunuzda, kahvaltınızda ekmek niyetine. Evet, lavaşlarım pişti, nefis oldu. Şöyle size göstermek istiyorum. Yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten istediğiniz her şeyi içerisine sarabilirsiniz. Çok yumuşak, mis gibi. Şöyle de göstermek istiyorum eğer dürüm yapmak isterseniz. Harika bir lavaş oldu. Hiç hamurla uğraşmadan, hamur yoğurmadan, elimizi kirletmeden sadece unu, su ve tuzla birlikte karıştırıp 10 dakikada pişirdik. Size de mutlaka sahurda veya iftarda bu lavaşları öneriyorum. Ben çok sık yapıyorum. Dediğim gibi içerisine tavuk, köfte, et ya da mantar koyup ya da kokoreç koyup dürüm de yapıyorum. Aynı zamanda kahvaltıda da yiyoruz. Tabii ki şimdi Ramazan'da sahurda yiyoruz. Umarım denersiniz. Bu ölçülerle 2 su bardağı un, 2 su bardağı su, bu ölçüyle tam 6 adet ama gördüğünüz gibi ben bayağı büyük, geniş bir lavaş yaptım. Çünkü ufak lavaşı sevmiyorum. Sarmak zor oluyor. İçine sığdırmak güç oluyor. Genelde sarma amaçlı kullandığım için ben büyük yaptım. 6 adet lavaş çıktı. Siz bunu birebir olarak 3 bardağı, 3 su bardak un, 3 su bardak su ya da 1 su bardak un, 1 su bardak su gibi kendi ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz. Umarım bu dakikaya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu mutlaka beğenmeyi ve sizinle bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olup daha sonra yapacağım videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız eğer sevdiklerinizle tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız, mutlaka emoji de olsa, ufak da olsa yorumlar yaparsanız gerçekten bana çok destek olmuş olursunuz. Size minnettar olurum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz, destekleriniz ve o güzel yorumlarınız için. Bugünlük tarifimiz burada bitti. İnşallah bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.